Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 tane konuğumuz var arkadaşlar. Bunlar benim yeni olan yavru kuşlarım. 3 tanesini getirdim buraya konuk olarak. Ve bunlar üzerinden de bugün sizlere yavru muhabbet kuşları ne zaman yeme düşerler, onlara yem kırmayı nasıl öğretebiliriz ve annelerinin yanından ne zaman ayırmalıyız, bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Yavru olan muhabbet kuşları arkadaşlar yaklaşık 28 günlük olduklarında tahta olan yuvalıkların içerisinden çıkmaya başlıyorlar. Ve bu aşamadan sonra da 28 ve 35. günler arasında ebeveynler tarafından yavru olan kuşlara yem kırma öğretiliyor. Tabii ki bu süreç kuştan kuşa farklılık gösterebiliyor. Kimi kuşlar, benim sarı olan gelişimini çekmiş olduğum kuşumu biliyorsunuzdur. O kuşum yaklaşık 26-27 günlükken yuvalığın içerisinden çıkmaya başlamıştı. Kimisi 27 günlükken, kimisi 28, kimisi de 32. günde yuvalık içerisinden dışarıyı merak ediyor ve çıkmaya başlıyor. Bu tamamen kuşunuzun kendisine bağlı olan bir durum. Ve bu 30-35 günlük arasında da babası tarafından, yaklaşık içeride de küçük yavrular olduğu için arkadaşlar, annesinin bakması gereken, o yüzden dışarıda da genelde babası olduğu için babaları tarafından küçük olan kuşlara yem kırma öğretiliyor. Tabii ki kimi kuşlar 35. gününde yem kırmayı öğreniyor. Kimisi de 40 gün, 45 gün sürebiliyor. Bu biraz şeye de bağlı. Bazı kuşları elle besleme aparatıyla beslemek zorunda kalabiliyoruz. Tabii ki bunlar da bizler tarafından beslendiği için ya da annesi babası beslemeye devam ediyor. Kuş sayısı az olursa yavru sayısı. İşte bu kuşlar hala birileri tarafından beslendiği için yem kırmayı öğrenemiyorlar. O yüzden kimileri de 45 günde sürebiliyor. Kuşlarınıza yem kırmayı öğretmek amacıyla bazı önlemler almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani farklı besinler oluşturarak onlar için onların yem kırma sürecini de kolaylaştırabilirsiniz. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle daldarıyla başlayalım ve yakından da gösterirsem daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın böyle daldarılar satılır pet shoplarda. Bunlar bu kuşların yemiş olduğu darıların henüz olgunlaşmamış, yani gelişmemiş halidir. Zaten tarlada bu şekilde oluyor kuş yemleri. Sonrasında bunlar fabrikada işleniyor arkadaşlar. Yem haline geliyor. Bu tarz henüz oluşmamış küçük taneli daldarılardan yavru kuşlarınızın 25-26. güne doğru yuvalıkların içerisine koyabilirsiniz. Yine kafes tabanına koyabilirsiniz bir A4 kağıdı üzerine yuvadan çıkan kuşlar için. İşte o kuşlarımız bu taneleri kırmak çok basit olduğu için arkadaşlar kolaylıkla yem kırmayı da yem kırmanın ilk temellerini de atmış oluyorlar. İşte bu tarz daldarılardan koyabilirsiniz kuşlarınız için. Bunların kızıl olanları da var. İsterseniz beyaz olanlarını da tercih edebilirsiniz. Kızıl olanları biraz daha besleyici beyaz olanına göre. Bunlarla kuşlarımız biraz da dut tanesine de benziyor gördüğünüz gibi. Bunları böyle küçük küçük kırarak, küçüklü büyüklüdür zaten, böyle küçük küçük kırarak yuvanın içerisinde didikleyerek kuşlarımız yem kırmayı öğreniyorlar. Hazır olarak kuşların, yavru kuşların yemesi amacıyla bir 6 aylık yazar kutuların üzerinde ya da bir 12 aylık şeklinde yazar arkadaşlar. Yetişkin kuşların yemlerine de benziyor ancak içerisinde yumuşak kabuklu olan yavru kuşların tüketebileceği tohumlardan daha fazla kullanılmış. Nedir bunlar? Mesela aspur var. Kanaryaların yemiş olduğu yemlerdir aspur, eğer bilirseniz. Onlardan var içerisinde. Küçüklü büyüklü darı tanecikleri var yine. Soyulmuş yulaflar var içerisinde. Genelde soyulmamış yulaf veriyoruz muhabbet kuşlarımıza. Ancak bunun içerisinde soyulmuş, yani demek ki soyulmuş olanları yavru olan kuşlar daha kolay tüketiyorlar. Bunun dışında Niger tohumu var arkadaşlar. Şu siyah olanlar, bakın şu siyah olanlar Niger tohumu. Bunlar kuşları kızıştırmak amacıyla da kullanıyor. Aynı zamanda da çok besleyici olduğu için böyle güzel bir yemin içerisinde kullanılmış. Gördüğünüz gibi içerisinde böyle karışım, yavru kuşlara göre tam bir besin kaynağı oluşturmuş. Bunları hazır olarak paketler halinde alabilirsiniz. Eğer ben onu bulamadım diyorsanız da arkadaşlar şöyle, almanıza gerek yok zaten. Yani direkt kuşçunuzdan
Muhabbet kuşu yemi alabilirsiniz. Bir de şöyle aspur alabilirsiniz, kanarya yemi. Kanarya yemi kullanmamızdaki amaç yumuşak kabuklu olmasıdır. Kuşların kırmasını kolaylaştırıyor ve yem kırmayı öğrenmesini sağlıyor. Bu normal darıya göre daha yumuşak yapılıdır. Ben de şöyle bir karışım oluşturdum. Bunu böyle hafiften ezdim arkadaşlar. Normal muhabbet kuşlarımızın yemiş olduğu yemleri hafiften böyle bir havan yardımıyla ezerek böyle küçüklü büyüklü yapmaya çalıştım. Buradaki amaç kuşlarımızın kabuğundan çıkmış olan, ezilmiş olan tohumları yerken, onları seçerken böyle 29. günden başlayarak 35. güne doğru onları seçerken yavaş yavaş bu kırılmamış olan yemleri de kırmasını sağlamak. Bu sayede de yem kırmasını öğreteceğiz kuşlarımıza. Yine bunun içerisine de şöyle yumuşak kabuklu olan asburdan karıştırırsanız zaten hazır olan yemle aynı kalitede yavru yemini hazırlamış olursunuz arkadaşlar. Şöyle biraz da yulaf tohumu da karıştırabilirsiniz ezerek bu kendi yapmış olduğunuz yemin içerisine. Yavrular için böyle bir yöntemi izleyebilirsiniz. Bu normal yemlerin dışında bir de şöyle kuru arkadaşlar nemli mamalar satılıyor pet shoplarda. Paketler halinde satılır. Yine bunlar da yavruların ve üretim aşamasında olan kuşların beslenmesi amacıyla. Normal kuşlarınıza da haftada 1 ya da 2 kez verebilirsiniz nemli mamalardan. İçerisinde kuşların sevdiği şeyler kullanılıyor yine. Yumurta ürünleri var içerisinde. Yumurta sarısıdır, beyazıdır. Yumurta sarısı ve beyazıyla harmanlanmış işte tatsız bisküviler, kuşlar için üretilmiş bisküviler olması gerekiyor. Yine öğütülmüş tohumlar var arkadaşlar içerisinde. Kuşların damağına uygun, besleyici, içerisinde vitamin olan bu şekilde mamalar satılıyor. Bunlar da tabii ki kırma gerektirmediği için, gagada herhangi bir kırma işlemi yapmadan bunu direkt olarak yiyebildiği için yavru kuşların aç kalmaması açısından çok önemli. O yüzden kafeste böyle nemli mamalar, nemli mama bulamazsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Yumurta maması olarak geçer ve yumurta maması yazarsanız YouTube'a kanalımdaki arkadaşlar mutlaka çıkacaktır yumurta maması tarifleri de. Yine oradan da öğrenebilirsiniz. Onlar da yine yumuşak besinler olduğu için muhabbet kuşlarımızın beslenmesi açısından çok faydalı. Kuşlarımızın yem kırıp kıramadığını öğrenmek amacıyla kafes tabanına bir tane A4 kağıdı yerleştiriyoruz. A4 kağıdı yerleştirmemizin sebebi arkadaşlar, daha önceden kirlenmiş olan dışkıların dokunmuş olduğu kafes tabanına yemlerin dokunmasını önlemek ve bu sayede de mikropların kuşlarımıza bulaşmasını önlemek. Çünkü yavru kuşlar bu tarz kaplardan yemeyi henüz bilmiyorlar. Doğrudan kafes tabanından yemeye çalışıyorlar. O yüzden de böyle serpme yöntemiyle isterseniz hazır olarak aldığınız yavru yeminden dökebilirsiniz. Ya da kendi yapmış olduğunuz yavru mamasından dökebilirsiniz, yem karışımından. İçerisine bir tane de daldarı koyabilirsiniz yine öğrenmeleri amacıyla. Sonrasında da bunları koyduktan sonra kuşlarımızı bir süre gözlemliyoruz. Yem kırmayı öğrenmiş mi? Kabuklarından tam olarak çıkartabiliyor mu? Buna net olarak bakın arkadaşlar. Çünkü bazı kuşlar sanki yiyebiliyor gibi ağzında gevelemeye başlıyor. Ancak yemleri yutmuyor. Yani ağzında geveledikten sonra dışarıya atıyor. Yem yiyor gibi yapıyor. Bu durumda da kuşu yem yiyor zannedip annesinin yanından ayırıyorlar. Bundan sonra da kuş yem kırmayı öğrenemediği için hayatını kaybedebiliyor, güçsüz düşebiliyor, zayıf düşebiliyor. O yüzden net olarak gözlemliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte benim kuşlarımı da gözlemleyeceğiz. Yem kırabiliyorlar mı? Bu şekilde sizler de anlamaya çalışabilirsiniz. Mavi olan kuşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yem kırmayı öğrenmiş durumda. Yine diğer mavi olan kuş da ağzını alıp kırabiliyor arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Yeşil olan kuş tam emin değilim. Bakın önce bu kanarya yemi aspur tohumlarını seçiyorlar yemin içerisinden. Daha sonra böyle diğer yemleri alıyorlar ağızlarına. Şu ana dikkatlice bakarsanız
Gördüğünüz gibi daha yumuşak kabuklu olduğu için daha kolay kırıyorlar onu. Öncelikli tercihleri aspur tohumları oluyor. Şu an gözlemlediğim kadarıyla da kuşlarımız yem kırmayı öğrenmiş arkadaşlar. Aslında şurada daha çok, ama onlar böyle seyrek olan yerlerdeki yemleri daha çok seviyor yemeği. Yani şöyle kalabalık olduğu zaman yemler çok fazla dokunmuyorlar. Bundan ziyade demek ki seyrek olan yerlerdeki yemleri daha kolay alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuşlarımızı sessiz bir şekilde sizlerle birkaç dakika boyunca gözlemledik. Ve bu süre içerisinde de anladık ki artık kuşlarımız kendi hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Hem yeşil kuşlarım hem de mavi olan kuşlar yem kırmayı öğrenmişler. Bu aşamadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Artık yem kırmayı öğrendikleri için farklı bir kafese yerleştirilebilir annelerinin yanından alınarak. Çünkü kuşlar büyüdükçe hala annelerinden yem istiyorlar ağızlarından içgüdüsel olarak. Bu nedenle de anne olan kuşlar rahatsız oluyor. Bunun sonucunda da artık yavru kuşları kendisinden uzaklaştırmak amacıyla dövmeye başlıyor. Kafasındaki tüyleri yolabilir. O yüzden hem yavru kuşların sağlığı açısından hem de anne olan kuşumuzun dinlenmesi açısından farklı bir kafese almamız gerekiyor yavru kuşlarımızı. Sizler de eğer ilk kez kuş sahipleniyorsanız arkadaşlar, bu tarz yeme yeni düşmüş, henüz yeni öğrenmiş kuşları alırsanız, yavru olan kuşları, kendinizi alıştırmanız açısından da daha kolay olacaktır. Pet shop'a gittiğiniz zaman ya da işte evde üreten birinden kuş alıyorsanız direkt olarak böyle 35. 36. gününde yeme yeni düşen kuşları tercih etmeye özen gösterin. Bu da sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Ve gelelim arkadaşlar günün çekilişine. Bugün 5 tane arkadaşımıza kuşları için, muhabbet kuşları için ya da farklı kuşlar için de çekilişe katılabilirsiniz. Zaten muhabbet kuşu yemi de var paketin içerisinde. Farklı kuşlar da tüketebiliyor bunun içerisinde olan şeyleri. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar, yorum yazarak isminizi ve yaşadığınız şehri yorum yazarak belirtebilirsiniz. Ben zaten çekiliş sonucunda bu videonun altında açıklama kısmında çekilişte kazanan arkadaşları yazacağım ve sonrasında kendilerinden mail adresine, orada yazan mail adresine net olarak açık adreslerini ve telefon numaralarını göndermelerini isteyeceğim. Şu anda açık adresiniz ya da telefon numaranızı yorum yazarak belirtmeyin. Çünkü kendi güvenliğiniz açısından sıkıntı yaratabilir. Peki bu kolilerin içerisinde neler var? Kuş yemi var arkadaşlar, paket yem, yulaf tohumu var. Yine kuşlarınızın şu yaz aylarında rahatlaması amacıyla yulaf tohumu kuşların rahatlamasını, serinlemesini ve sindirimini kolaylaştırmasını sağlar. 2 adet yemlik var. Mineral blok, ishal ilacı, ishal damlası ya da bağırsak florası olarak da geçer. Yine doğal kalamar kemiği var, B vitamini, tüy bakım spreyi ve içerisine bir de arkadaşlar sanırım farklı koydum. Oyuncaklar koydum kutuların içerisine. Bu paketler sayesinde bir süre boyunca kuşlarınıza güzel bir şekilde bakabilirsiniz. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Tabii ki gönül ister daha çok arkadaşa göndermek. Ancak imkanlarımız el verdiği ölçüde bu sayıda arkadaşa göndermeye çalışacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey yorum olarak isminizi ve yaşadığınız şehri arkadaşlar atmanız. Çekiliş bu akşam 12'ye kadar devam edecek. 12'den sonra katılan arkadaşları maalesef çekiliş dışında kalıyor. Ve çekiliş sonuçlarını da yarın açıklayacağım. Tabii ki pazar günü kargo şirketleri çalışmadığı için gönderimleri de muhtemelen pazartesi günü yaparım arkadaşlar. İnşallah şanslı olan arkadaşların kazanmasını temenni ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.